Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 renkle güzel bir örgünün anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimiz bebek battaniyesine çok yakışacaktır arkadaşlar. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Tığ işinden olacak. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı severek, beğenerek takip ediyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 3 renk seçtim arkadaşlar. Ben isterseniz 2 renkli, isterseniz benim gibi böyle 3 renkli ya da daha çok renkli modeli uygulayabilirsiniz. Tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. Şimdi hemen beyazla başlayacağız. Yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekiyoruz. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Model anlatımı yapacağım için küçük bir parça hazırlayacağım. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Bebek battaniyesi 90 santim 1 metre kadar zincirle başlanıyor arkadaşlar. Zincir sayısı olarak değil, metre ile ölçerek ayarlayabilirsiniz. Evet, bu kadar benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle 3 tane daha çekiyorum kenar trabzanı için. Tığımın başına bir defa doladım. Hemen 4. zincirin içerisine batıp ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya ben 2 tane trabzan yapmış oldum baş kısmı için. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma bir defa doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. Aynı nokta içerisine ikinci trabzanımı yapıyorum. Araya bir tane zincir çekip tekrar aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Bir defa doladım. Alttan 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Aynı nokta içerisine batarak 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Arada 4 tane zincir bırakıyoruz. Zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptık. Araya sadece bir tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şuraya birkaç tane daha hazırlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ilk sıramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi sıra sonuna 2 tane ikili trabzanla bitireceğiz. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Hemen yanındaki zincire ikili trabzan yaptım. Şöyle bu sırayı bitirmiş oldum. Buradan devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi bir defa doladım. Alttaki birinci trabzanın üzerinde 3 tane zincir var. Bunu da bir trabzan olarak sayıyorum. Bu boşluğu atlayıp buradan ikinci trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yine kenarda 2 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Bir defa doluyorum. Bu arada bir zincirle geçiş yaptım. 2 tane trabzanın arasındaki ara boşluğa batarak buraya alttaki modeli uyguluyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Tekrar aynı noktaya batıp ikinci trabzanı yaptım. Şöyle tam üzerine bu orta kısma bu şekilde ikili trabzanlar yapmış olduk. Hiç zincir çekmiyorum. Tekrar tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıp
ikili trabzan yapıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız modeli kolaylıkla çıkaracaklardır. Hiçbir zorluğu yok. Sadece trabzan ve zincirden oluşan bir model. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Buradaki iki trabzanın üzerine son kenar trabzanlarını yapıyorum. Zincirin içerisine battım. Buraya iki tane ikili trabzanla sıra sonuna gelmiş oldum bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi başlangıç olduğu için 2 sıradan sonra pembe rengimi ekleyeceğim. Daha sonraki sıralarda 3 sırada bir renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Hemen buradan pembe ipimi alıyorum. İlmeğin içerisinden geçirip bir zincir çekerek buraya sabitliyorum. Beyaz ipimi kesmedim. Kesmeden yürütmeye çalışacağım arkadaşlar. 3 tane zincir çektim ve döndüm. Hemen burada alttaki trabzana batarak kenar trabzanlarını yapıyorum. Şimdi burada modeli gösterilen uzun trabzanlar yapacağız. Tığıma bir defa doladım. Buradaki ara boşluğa, hemen trabzanın yanındaki ara boşluğa, bu ilk boşluk değil ikinci boşluğa batarak bir tane ilmek çıkardım. Tekrar tığıma doladım. İkinci defa aynı noktaya batıp 2 tane ilmek çıkarıyorum uzun bir şekilde. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitlemeden tığıma bir defa doluyorum. Bu ortadaki yuvalara batarak ikili trabzan yaptım. Bu şekilde uzunca bir trabzan oluşturduk bu kısma. Şimdi alttaki gibi ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekip tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle tekrar ettik modelimizi, buradaki modeli. Tekrar doladım ipimi tığıma. Bu alttaki birinci boşluk değil ikinci boşluktan batarak bir defa uzattım, tığıma doladım. İkinci defa aynı noktaya batıyorum. Hepsini birlikte kapatıp kilitlemeden tığıma doluyorum ve önümdeki yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı işlemle devam ediyorum. Tığıma doladım. Alt boşluktan batıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Tekrar batıp 2 tane ilmek çıkardım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Model çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece trabzandan oluşan bir örnek. Uzun trabzanlar modelimizi gösterecek burada model olarak. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Bir defa doluyorum. Ara boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıp tekrar tığıma doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıp 2 tane uzun ilmek alarak kapatıyorum. Önümdeki yuvaya tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. İkili trabzan, bir zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Şimdi burada sonda yine bir tane daha uzun ilmek yapacağız buradaki boşluğumuza. Tığıma doladım, boşluğa batıp uzunca bir ilmek çıkardım, tekrar doladım, tekrar aynı noktadan bir uzun ilmek daha. Hepsini birlikte kapattım. Şimdi burada kenarda 2 tane trabzanımız vardı. Hemen birini yaptım. Tekrar doladım, zincire batarak ikincisini de yaptım. Şöyle sıramıza bakacak olursak bu sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi buradaki gibi modelden 2 sıra daha yapacağız. 3. sırada renk değişimi yapacağız. Devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Buradaki boşluğa, trabzan boşluğuna batıp kenardaki trabzanımı oluşturdum. Hiç zincir çekmeden doluyorum. Bu ara boşluğa batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım, ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ikili trabzan yaptım. Yine hiç zincir çekmeden tığıma doladım. İkinci yuva boşluğuna batarak ikili trabzanla devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayayım arkadaşlar. Bir üst sıradan devam edelim.
Evet arkadaşlar, bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamladım. 2 tane ikili trabzanla bitirdim sıra sonunu. Bir sıra daha aynı işlemi tekrarlayacağız. Tığıma bir defa doluyorum. Öncelikle kenar trabzanlarını yapıp daha sonra aynı modeli tekrarlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yuvanın içerisine bir zincir çekip tekrar yuvanın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden bir sonraki yuvaya batıp devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırada gri rengi ekleyeceğiz. Tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Pembe ile 3 sıra yaptık. Bu ara boşlukları oluşturabilmek için 3 sıra ilerlememiz gerekiyor. Şimdi gri renge geçiyorum. İlmeğimin içerisinden diğer rengimi geçirdim. Bir zincir çektim. 2 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya çıkmış oldum. Kenar trabzanını oluşturuyorum. Kenara 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir defa doladım. Bu alttaki boşluğa, hemen önümdeki boşluğa batarak uzunca bir trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım. Aynı noktadan tekrar geçtim. Hepsini birlikte kapattım. Tığıma doladım. Önümdeki yuvaya ikili trabzan yaptım. Tekrar ikili trabzan, bir zincir, aynı nokta içerisine ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir defa doladım. Önümdeki boşluğa, birinci boşluk değil ikinci boşluktan geçerek uzunca bir trabzan, uzunca bir ilmek aldım. Tekrar tığıma doladım. Aynı noktadan geçerek hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz. Şimdi bu sırayı tamamlayacağız. Daha sonra alttaki modelden, buradaki hazırlamış olduğumuz modelden 2 sıra daha yapacağız. Toplamda 3 sıra gri renkle ilerleyeceğiz. Daha sonra beyaz renge geçeceğiz. Ben ipi kesmeden devam ettirdim arkadaşlar. İsterseniz ipi keserek tekrar ekleyerek de devam edebilirsiniz ama buradaki ip geçişleri biraz uzun oluyor. Onu istemezseniz dediğim gibi kesebilirsiniz ama ben geçiş yapmayı daha uygun gördüm. Çünkü kenarda kalacak, tekrar ip eklemek daha zor oluyor. Kenarına bir kenar tığlaması geçtiğimizde buradaki arka ipler gizlenecektir. Bu sırayı bu şekilde tamamlayayım. Şöyle şurada bir tane uzun ilmek alıyoruz. Hepsini birlikte kapattım. Devam ediyorum. Evet, model bu şekilde tekrar edecek arkadaşlar. Çok kolay bir model. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler için büyük bir parça hazırladım. Hemen büyük parçayı göstermek istiyorum. Şöyle devam etmiş hali arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model. Bebek battaniyesine çok yakışacak diye düşünüyorum. İki yönlü de kullanabilirsiniz. İki yönü de bence aynı. Bana aynı geldi, bilmiyorum. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle kenar ip geçişlerini de buradan göstereceğim arkadaşlar. Buradan tekrar beyazı aldım. Bu ara geçişleri buradaki iplerin arasından da geçirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi kesip de ekleyebilirsiniz bu şekilde. Evet, bugünkü videonun sonuna da böylelikle gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah güzel bir örnek olmuştur. Tekrardan örgü videolarında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.